Evet arkadaşlar. Becerilerimiz de geldi gördüğümüz gibi ve söylediğimiz gibi 100 beğeni önceki videomuz geçerse becerileri açıklıyoruz. Şimdi bu videoyu da arkadaşlar 200-300 tane beğeniyi patlatalım ki abi sağlam enerji olsun. İlk başında ben size böyle bir şey söyleyeyim. Yani geçen videoda önceki videoda söyledim. Kontan takaslamaya kontan sıfırlaması aslında her altın kafayı 100 cevher istiyor. Yani siz 400 altın kafayı geri almak istiyorsunuz 40.000 cevher. 200 tane alıyorsunuz 20.000 cevher. Ve bu gerçekten de yani fiyat olarak iyidir. Biz daha düşüğü bekliyorduk ama maalesef yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Yeni piyadelerimiz ilk başında Santuzu Prime'ın. Santuzu Prime'ın neredeyse biz Hyogo Bing'in Hyogo Bing bu Santuzu Prime'ın mı benziyor? Santuzu Prime mi Hyogo Bing'e benziyor anlamadık ama çakmak abi kardeş gibiler ve yine de yeni Çinli bir komutan. Fenasal bir şey bekliyorum aslında becerilerden. Bakalım neler var. Burada direkt piyada, açık alan ve yani darbe hasarı vardır bu komutandan. Tipi sevindik mi sevindik abi. Santuzu Prime'in uzun bir sürenin e, bir şeyidir yani hayalidir. O yüzden geldi. Bakalım beceriler nelerdir aslında. Bunları da beraber göreceğiz. İlk becerinde böyle bir şekilde diyor ki hedef türü tek hedefli. Öfke gerekmesini 900. Abi şimdi bu komutan diyor ki becerisiyle alan hasarı var. Şu an burada da diyor ki hedef türü tek hedefli. Nasıl oluyor lan? Şaka gibi ya. Öfke gerekmesini 900. Bak 900 öfke gerekmesini bu komutanın popüler yapacak. Tamam mı abi? Ve diyor ki bu komutanın birliğe 5 saniye boyunca askeri bilge etkisini kazanır ve hedef birliklere darbe hasarı veriyor. 3000. Abi 3000 darbe hasarı bu ne ya? Şaka değildir. Askeri birliğe düşman birliklerine darbe hasarı verirken bu komutanın birliği ayrıca bu darbe hasarının %20'sine kadar sabit gerçek hasar da verir ve bu hasarı yelpaze şeklinde en fazla 2 düşman birliğe uygular. Bu etki saniyeden en fazla bir kez tetiklenir. Tamam. Of. Bunun yani smite hasar faktörü ya darbe hasar faktörünün 3000'in %20'sini de yelpaze şeklinde 2 düşmana vuruyor. Yani bir düşmana 3000 vuruyor. Tamam mı? Diğer 2 düşmana da yelpazedeki ya buradaki alanda bir tanesine 3000 hasar vuruyor. Darbe hasarı vuruyor. Ve bu yüksek bir rakam. 2 tanesinden de bunun %20'sini vuruyor. Meta. Bak meta abi meta. Ben söyleyeyim size. Her ne kadar da tek hedefli olsa 2 hedefli oluyor ya meta bu. Bu VS'den açık alandan her yerden patlatır bu konudan. Ben size bunu söyleyeyim. Birinci becerisinden bellidir yani abi. Hayvan yan 900 öfke ne ya? bir öfke borusunu tak abi. Yaşa. Yaşa abi. Yaşa Santos'um. Yaşa Çinli komantanlar ya. Ulan dilim dönmüyor lan. Barış için savaşı. Piyade birliklerinin %25 intikal hızı. Eğer bu komutan bir sağ birliğindeyse piyade birlikleri şu avantajları kazanıyor. %20 sağlık bonusu, %30 piyade saldırı bonusu. Oğlum %20 sağlık ne ya? Of. Güzel. 15'ten 20'ye geçtik en azından. 3000 darbe hasarı oğlum. Bizim en büyük komutanımız ne kadar darbe hasarı vuruyordu lan? Buradan bu var. Belki var abi. Belki 2400 bir anda %600 darbe hasarı yükseliyor oğlum. Burada bu komutan ne vuruyordu lan? 2250. Bitti abi. Bu iş bitti. Bu iş bitti. Tamam. Abi bir iki becerisi bak. 5-5 1-1 yap kullan abi. Kullan. Tamam mı? 2 becerisi çok sağlam. 3. becerisi sürpriz saldırı. Eğer bu komutanın bir sağın birliğindeyse piyade birlikleri %20 savunma gücü kazanıyor. Tamam. Askeri bilgi etkisi aktifse bu komutanın birliği %10 daha fazla darbe hasarı veriyor. Ve temel saldırıda %50 olasılıkla bir darbe hasarı verme şansı vardır. 400. Oğlum %20 sağlık var. %30 saldırı var. %20 savunma var. Buradan da diyor ki birliklerim abi bak %10 daha fazla darbe hasarı vuruyor. Nasıl ama diyor ki birinci becerimiz aktifse bunu kullanıyoruz. Bu gayet iyidir ve diyor ki eğer ki bu aktifse
temel saldırıda %50 ihtimalle 2 darbe hasar verme şansı vardır. Yani hasar faktörü de 400. Aslında 3000 değil. Yani 2 turda bir tur 3000 vuruyor, bir turda 3400 vuruyor. Ya bir de %10 da daha darbe hasarı vurur. 5-5-5-1. Tamam, şu ana kadar 5-5-5-1. Şimdi 4. beceriye geliyorum. Sayısız manevra. Bu komutan birliği %10 daha az hasar alıyor. Komutanın birliği %10 daha az hasar alması iyidir. Askeri bilgi etkisinden sabit gerçek hasar alan her bir düşmanın birliği için 20 ekstra öfke kazanıyor. Bir dakika. Oğlum. Yok. Diyor ki askeri bilgi etkisinden sabit gerçek hasarı alan yani bak, gerçek hasarı bazen bir komutan alıyor. Tamam mı? Bakın burada birinci beceriden bak. Buradaki ben bilmiyorum. Belki yanlışım var abi. Belki yanlışım var. Belki yok. Tamam mı? Burada diyor ki bu komutan birliği 5 saniye boyunca askeri bilgi etkisini kazanıyor. 5 saniyede. Ve hedefin birliklere darbe hasarı veriyor. 3000. Askeri bilge düşman birliklerine darbe hasarı verirken bu komutanın birliği ayrıca bu darbe hasarının %20'sine kadar sabit gerçek hasar vuruyor. Yani buradaki sabit gerçek hasarın 3000'in %20'si ya. Tamam mı? Burada 3000'in %20'sinden bahsediyor. Buradan da diyor ki arkadaşım buradaydı. Çok yolu manevraların etkisinden öfke kazandığında sonra askeri bilgi etkisine sabit gerçek hasar alan her bir düşman 2 tanesi alabiliyor. Tamam mı bu gerçek hasarı? Tamam mı? 2 tanesi alabiliyor. Bir düşman birliği içinde 20 tane ekstra öfke kazanıyor. Yani 900 değil 2 tanesi açık alanda bu savaşlarda bazı savaşlardan yani 40 yani 850'ye 840'a geliyor 860'a geliyor. Oğlum tam bir jank yapmışlar burada. Tamam. Ve sonradaki ve çok yönlü manevralardan etkisinden öfke kazandığında sonraki 5 saniye boyunca %2 daha fazla hasar verme şansı %100'dür. Bu etki en fazla 5 kez birikebilir ve her yeni bir birikimde süresi sıfırlanıyor. Oğlum 5 kere de yani %2 5 çarpı %10 da buradan tekrardan hasar bonusu var lan. Daha fazla hasar veriyor. Oğlum bu komutan full. Bak bu komutan full. 4 beceri. Bir de şimdi aktif becerisini kullanıyoruz abi bundan. Taktisyen kitabı. Ulan Sartuzu sen benim aşkımsın lan. O kadarı söyleyeyim yani. Geliştirilmiş beceri. Akşam oluşumu. Akşam oku oluşumu hangi birisiydi? Akşam oluşumu. Tamam bir dakika. Akşam oluşumu becerisi. Bu komutan birliği 5 saniye boyunca askeri bilgi etkisini kazanır ve hedefe birliklere darbe hasarı veriyor. Hasar faktörü 3000. Tamam. Askeri bilge düşman birliklerine darbe hasarı verirken bu komutanın birliği ayrıca bu darbe hasarının %30'a kadar sabit gerçek hasar vererek yelpaze şeklinde en fazla 2 düşmana bilgiye etki eder. Bu etki saniyede en fazla bir kez tetiklenebiliyor. Tamam 1 saniyede tetiklenirse zaten tamamdır. Bir kere tetiklenirse. Şimdi burada böyle 5 saniye boyunca diyor. Asker bilgi etkisine kazanıyor. Tamam. Burada da diyor ki aynı şekilde 5 saniye boyunca askeri bilgi etkisini kazanıyor. Hedef birliklerine darbe hasarı veriyor. 3000 tamam. Tamam. Askeri bilgi düşman birliklere darbe hasarı verirken tamam bu komutanın birliği ayrıca bu darbe hasarının %30'a kadar sabit gerçek hasar veriyor. %30'a kadar burada neydi? %20'dir. Abi %30'a kadar yani burada 3000'in %30'u 1000. Neredeyse 1000 oluyor. Yani 1000 değil de 900 değil mi? 900 falan. Oğlum 900 onları da vurursa tamam eyvallah daha. Ne olacak? Ve yelpaze şekilde en fazla 2 düşman etkili eder. Bu etki saniyede en fazla bir kez tetiklenebiliyor. Saniyede bir kez tetiklenirse tamam. Abi şimdi bu komutanı böyle savunma var, sağlık var, saldırı var. Hasar artışı var, hasar azaltması var. 3000 vuruyor. 2 komutana da 900 yani 2 düşmanı da alan hasardaki olursa 900 vuruyor abi. Tamam mı?
Ben bu komutandan ne istiyorum şimdi? Öfke 860'tan dolduruluyor. Bir öfke borusu da tak abi, aldı oldu 8. Oğlum ne yapmışlar lan? %10'da daha fazla hasar vuruyor. %10 daha fazla darbe hasarı vuruyor. 400 darbe hasarı var. %50 şansla. Abi var ya, bu komutan felaket. Bu komutan felaket. Yani bu kadarı söyleyeyim. Yelpaze şeklinde de vuruyor. Santozo'nun tam mor komutanı nasıl vuruyorsa yelpaze şekilde, bu komutan da aynı şekilde yelpaze vuruyor. Tam bu yelpaze biraz daha insanı tedirgin ediyor. Ama bu komutan mükemmeldir. Şimdi buradan abi geçelim. Burada önceki videomuzda dediler ki abi William Wallace'lar çok iyi oluyor. Burada darbe hasar faktörü 2400. Zaten yüksektir. Burada belki ne kadar vuruyordu? 2400. Buradan da 2450 buradan vuruyor. 2400 de buradan vuruyor. Darbe hasar faktörü de buradan da 300 vuruyor. İkinci becerisi sağlığı %10 oluyor. Oradan da %20, %30 oluyor. Piyade saldırı bonusu burada %30. Oradan da %30, %60 oluyor. İntikal hız bonusu %20 burada var. %25 de burada var. Gayet iyidir. Bu ne anlama geliyor? Yani William Wallace çok yavaştı. O yavaş olduğundan metadan düştü. Şu an bu komutanı ile beraber Bay Liuche zaten bir kıta metamızdır. İkinci kıtamız da burada Santos'u William Wallace oluyor. Yani Bay Liuche'yi ayırmak da güzel olmuyor aslında. Buradan da normal hasar düşüşü %10 var. Oradan da normal hasar yükseltmesi var. Hasar artışı da buradan %40 var. Oradan da %80 ihtimalle %40 hasar artışı var. Oradan da %50 ile %30 hasar artışı vardır arkadaşlar. Buradan da darbe hasar bonusu %10, normal hasar bonusu da %10. Şimdi burada 4. beceri 1. beceriyi tetikleniyor. Yani buradaki William Wallace'ın 4. becerisi diyor ki %10 darbe hasar bonusu vuruyorum. %10 da normal hasar bonusu oluyorum. Yani normal hasarlara hepsini etkileniyor. O yüzden arkadaşlar buradan direkt ben Santuzu'nun 1. becerisine gidersem burada diyor ki 3000 vuruyorum. İki komutanı da eğer ki yani full ise bu komutan hasar yüzdesi %30'a kadar gidiyor. Yani 900'a aslında. Bu da iyidir. Bu komutan William Wallace'la çok iyidir. Tamam mı arkadaşlar? Ben bunu size söyleyeyim. Buradan da diyor ki bu komutan kıtası her etkin beceri kullandığında veya yavaşlattığında yakındaki 3 taneye kadar müttefik ve dost kıtaların üzerindeki tüm yavaşlatma etkilerini arındırır. Ve ardından bu kıtalar 2 saniye boyunca hasar eman biri güçlü kalkan kazanıyor. Hasar faktörü 1000 ve 10 saniyede açılıyor. Şimdi bu komutan çok iyidir. Eğer ki bundan bahsedersek buradan da birisi öfke kazanıyordu. Öfke bir komutanımız da öfke kazandırıyordu galiba. Darbe hasar faktörü %10 darbe hasar hedefleyen verdiği hasarı 3 saniyenin %10 azaltıyor. Buradan da diyor ki %10, %25 ihtimalle burada vuruyordu. Tamam mı? Bir dakika Bayki'ye de bakalım. Buradan darbe hasar artışı, sağlık, intikal hızı ve saldırı vardır. Darbe hasar faktörünün öfke kazanma hızlı bonus. Burada. Şimdi arkadaşlar bakın, bir kıtamız Bayki Liuche'dir. Bu vazgeçilmez. Ama ben bir kıta piyade yapıyorsam kesinlikle Bayki Santuz'u yapacağım. Bayki Santuz'un yani ayrı bir şey oluyor. Santuz'u zaten düşük bir öfkeyle beceri dolduruyor. Santuz'u yani Bayki ya Bayki Santuz'u artık, tamam mı? Bu oluyor zaten. Benim Santuz'un sadece kazanabileceğim öfkesi zaten yeterlidir bana. Tıkır tıkır öfke atıyor, tamam mı? Buradan da bu komutan da arkadaşlar burada öfke kazanma hız bonusu %20'dir. Yani bunu tek kitap piyade oynayan Bayki Santuz'u ya Santuz'u Bayki. Bence Bayki Santuz'u. İki kitap piyade oynayan Bayki Liuche Santuz'u William Wallace oluyor. Hector'u buraya takılabiliyoruz. Bak Hector'u da takabiliyoruz aslında. Hector'da burada böyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Burada diyor ki hasar faktörü vuruyorum. Tamam mı? Darbe hasarı var 2600. Gerçekten bu da yüksektir. Ben büyük ihtimal bu komutanı da fullleyeceğim ya fulllemeyeceğim artık ben bakacağım. Çünkü benim 2 kıtam vardır zaten burada. İntikal hız bonusu, sağlık ve savunması vardır. Buradan da combo saldırı hasar faktörü. Buradan ne vardı? Bir dakika, 4. becerisi de beceri hasar bonusu %30, normal hasar bonusu var. Bak şimdi burada bu komutanı yani abi bu komutanı direkt Santuzu'yu ben 3 komutanıyla rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Tek kıta piyadeyim. Bayki Santuzu ya Santuzu Bayki. Bu tek kıta piyade. 2 kıta piyade Bayki Liuche, Santuzu William Wallace. 3 kıta piyade Bayki Liuche, William Wallace, Santuzu William Wallace, Ragnar Scipio. 3 kıta piyade oynuyor. Bu kadar basittir. Başka bir seçeneği yok.
Bay 2 ile beraber hayvan gibi bir hasar vuruyor. Hayvan gibi de beceri atıyor. Yani artık beceriler üst üste geliyor mu gelmez mi bunu bilemiyorum. Bu birinci komutanımız. Abi mükemmelin ötesi mi? Mükemmelin ötesi. Şimdi gelirim diğer komutanımıza. Diğer komutanımıza derken arkadaşlar burada Ivar diye bir komutanımız var beyefendi. Ivar kendisi piyada. Bir dakika Türkçesine geçelim. Pardon, buradan direkt bunu böyle yapalım. Tamam. Buradan bunu yaptık. Ivar yeni piyada, rally piyadası. Piyada yani rally savunmaya bir yetenek ağacı sahiptir yani. Gayet iyi Ivar. Bakalım Ivar'da neler var. Piyadanın rallileri gerçekten çok düşmüştü. Burada birinci komutanı alalım. Komutan becerileri. Şahin'in yargısı. Hedef türü etki alanı. Alan hasar vuruyor bu komutan. Smite bak. Öfke gerekmesini bin. Bu da iyidir. Yelpaze şeklinde en fazla 3 düşman birliğine darbe hasarı veriyor. Hasar faktörü 2500. Her hedefe verilen hasarının %15 azaltıyor. Sonraki 3 saniye boyunca bu komutanın birliği saniyede 15 ekstra. Ne? Sonraki 3 saniye 15 45 öfke kazanıyor. Güzel. Güzel. Öfke de kazanıyor. 2500 hasar faktörü vuruyor. Güzel. Burada bu komutanın piyade birliklerin şunları kazanıyor. %10 sağlık, %20 intikal hızı, %30 saldırı. İkinci becerisi de aslında iyidir. Yine de normal bir rally lideri. York'un alevleri şehirlere veya kalelere saldırırken bu komutanın birliği %20 daha fazla darbe hasarı verir. Bu komutan birliğinde piyade birlikleri süvari birliklerine karşı %10 daha fazla hasar veriyor. Yani David, Atilla bay bay naneyi yedin abi. Bu komutanın birliği darbe hasarı verdiğinde %50 şansla 30 ekstra öfke kazanır. Bu etki saniyede yalnızca bir kez tetiklenebiliyor. Tamam. Üçüncü becerisi de güzeldir. Dördüncü becerisi eğer bu komutan bir saldırı düzenliyorsa topladıkları ordu combo saldırı hasarından %10 daha az etkileniyor. Ne? Topladıkları ordu yani ralliye combo saldırı hasarından %10 daha az etkileniyor. Yani bu bir nebze David'i devre dışı bırakıyor. Saldırganın belirleşmiş ordunun temel bir saldırıya vurduğunda saldırgana bir darbe hasarı vuruyor. Hasar faktörü 200. Eğer bu alınan saldırı bir combo saldıranın parçasıysa belirlenmiş ordu sonraki 3 saniye boyunca tüm hasarını %10 kazanıyor. Bu efekt saniyede en fazla 7 kez tetiklenebiliyor. Bu etki saniyede yalnızca bir düşman birliğinin tarafından bir kez tetiklenebiliyor. Bekleme süresi 2 saniye. Tamam 200 darbe hasarı tüm hasar bonusu da %10. Combo saldırı hasar azaltması da %10. Yani burada rally garnizon yani süvari garnizonlar bir tık daha artık düşecek gibi yani. Bir gelseydi bari. Onlar da gelseydi buradan da çok iyiydi. Tamam. Dördüncü beceriye bakarsak bu komutan birliğin normal hasardan %10 daha az hasar alıyor. Yani tüm hasarları darbe hasarı, combo hasarı, beceri hasarı her şeyin %10 daha azalıyor. Kalan birliklerin canı %50'nin altındaysa birliklerin normal hasardan %5 daha az hasar alıyor. %50'nin altında düşerse. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Tamam mı? Bitmiş abi. Bitti abi. Ne hızlı bitti bu komutan. Tamam. Şimdi abi bu komutan Ivar. Bak Ivar 5-5. Tamam mı? 5-5 burada kazanan öfke 15 tamam mı? Burada şimdi böyle bir şey olacak. Rallilerden erke alan hasarda piyadeler rally açmak istiyorsa artık rahat rahat bir şekilde ben size söyleyeyim. Ivar Santuzu'yu, Ivar önde arkada da Santuzu varken çünkü Santuzu da düşük seviyede istiyor. Tıkır tıkır rally açıyorlar. Bu artık ne demek? Ne anlama geliyor? Bir tık daha William Wallace yani Scipio Aemilianus William Wallace gidiyordu ya. Artık William Wallace gitmiyor yani büyük ihtimal Santuzu gidiyor. Santuzu da var Santuzu Prime'in öfkeyi çok düşük istiyor. O yüzden yani beceri atıyor abi. Hayvan gibi beceri atıyor burada. O yüzden böyle bir şekilde yapması iyidir. Alan hasarında yani alan hasarı bizde değilse Scipio Aemilianus var. Çünkü Scipio Aemilianus swarmlanmıyor.
Suamlanmaması için de böyle bir şeyler yapmışlar. Scipio Aemilianus var da gerçekten çok sağlam bir şey iş yapıyor. Şimdi bunun yani denemeleri olacak. Ben olsam yani bu komutanı hatta böyle bir şekilde Santuz'u var bile açık alanda. Yani birisi eğer ki açık alanda Scipio'su William Wallace'ı yoksa hatta ama rally lideri ise bu komutanla varla gayet güzel bir şekilde tetiklenebiliyor ve gayet güzel bir şekilde de çalışabiliyor. Bu da iki komutanımız. Benim favorim abi bellidir. Benim Santuz'u abimdir. Çinliler yaşa çok yaşa. Geri kalanı da artık bizimkiler yani süvariler ve okçular düşünsün. Çok merak eden okçu vardı. Okçular yine de iyidir, mutlular ama süvariler artık yani Achilles gelmiş. Bu Achilles'e göre de gerçekten çok güçlüdür. Hayvan herif. Alan hasarı vuruyor. Tek hedefli ama alan hasarı da vuruyor. Her şey. Yani bunlar çok çok iyidir. Bakalım neler olacak. Sizin düşünceleriniz bu iki komutan hakkında nelerdir? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 200 beğeni asla unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.